Fanatik olmamak lazım arkadaşlar. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Neyi bekliyorsun? Görmedi. Korkuttu ama durdu. Frene müdahale etmedim. Test yapacağız diye bir gün bir aracı pert edeceğiz herhalde. Emin olun zorlu bir test oluyor. Az önce çalışan sistem şimdi çalışmıyor. Standart donanım olmalı. Ama bunun için de yine para vermeniz lazım. Olmadı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Farklı bir giriş oldu videoya. Çünkü dış çekim yapıyorduk normalde. Fakat TOGG'un biliyorsunuz detaylı bir testini yaptık. O araçta ADAS sistemi yoktu. Şimdi ADAS sistemi olan, park etme özelliği olan bir TOGG'un içindeyiz. Emniyet kemerimizi hemen bağlayıp yola çıkalım. Videoda neler yapacağız onlardan da hemen kısaca bahsedeyim. Otomatik park sistemini göstereceğim. Biliyorsunuz bir Volvo test etmiştim. Virajı alamamıştı. Pek çok yorum geldi TOGG döner diye. Ben de dönmesini ümit ediyorum. İnşallah döner. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Normalde yüz tanıma sistemi çalışıyor fakat tabii ki ben tanımlı olmadığım için beni tanımıyor. Vitesimi D'ye aldım. Kamera gelecek. Biraz onların gelmesini bekliyorum. Şöyle izin ver diyelim. Gezi uygulaması. Vitesimi şöyle geriye aldım. Geri kamerada sıkıntı yok. Netliği bence güzel. Hatta şöyle iPhone'la da bir çekim alayım. Belki bu kamera çok göstermiyor olabilir. Şöyle geri kamera gayet iyi. Fakat vitesi D'ye aldığımda ön kameraya geçtiğimde ön kamera çok kötü. Gerçekten yani daha kötüsünü herhalde hiç görmedim desem yeridir. Şimdi yola çıkalım. Trafik işareti asistanı uyarısı geldi. Onu iptal etmek için kolu ileri ve aşağı doğru ittirdim. Bu şekilde kurtulmuş olduk uyarılardan. Bir de bu videomuzda 0-100 testi yapacağız. Kameranın birini aracın dışına koydum. Şimdi park yeri arayacağım. Bu arada kapı kilitlenme sesi çok fazla değil mi arkadaşlar? Aşırı. Tekrar kilitlen. Niye kilitlenmiyor? Kapıyı açtıktan sonra tekrar kilitleyemedim. Normalde bunu kilitlediğimde kilitlemesi lazım diye düşünüyorum. Neyse ona bakacağım. İleride bir park yeri var. Buradaki ekrana geldiğimizde şöyle aşağıya indiriyoruz. Otomatik parka bastıktan sonra şöyle otomatik park. Evet. Bu ekran geliyor. Park yeri için boşluk aranıyor diyor. Tam benim park edeceğim bir yere biri park etti. Harika, çok güzel. Şimdi biz başka yer arayacağız o zaman. Şurası olabilir mesela. Otobüs durağı ama hemen çıkacağız nasıl olsa. Çevreyi kontrol edin dedi. Vitesi D'ye aldım. İlerliyorum. Şimdi bakalım bir park yeri bulacağız. Burada tarıyor şu anda. Evet buldum diyor. Evet. Az önceki yeri buldu. Otomatik park yapılıyor dedi. Ben artık hiçbir şeye basmıyorum. Frenden ayağımı çektim. Park için giriş yazıyor. Kontrol ediyorum sadece sağımı solumu. Güzel bir şekilde geliyor. Anam. Vallahi iyi park etti ya. Wow. Hiçbir şeye basmıyorum. Sadece yakınım. İleriye geldi. Düzeltti. Yeterli mesafeyi korudu. Şimdi vitesi de P konumuna aldı. Şöyle dışarıya çıkayım. Size onu da göstereyim. Hem de dışarıdan kamerayı almış olurum. Gayet güzel bir şekilde parkını yapmış. Ön tarafta da mesafe yaklaşık olarak 1 metre. Tabi burası otobüs durağı olduğu için hemen kaçıyoruz buradan. Hatta isterseniz bir defa daha park ettirebiliriz. Hani bir defa test ettik. Neden bir daha test etmiyoruz demeyelim. Burada dikine park edebilecek bir yer var. Hemen indirdim aşağıya. Otomatik park dedim. Park için boşluk aranıyor dedi. Taranıyor şu anda. Sağ tarafta bir yer var. Bakalım orayı görecek mi? Evet. Şöyle biraz devam edelim. Bu sağ tarafı gösterdi ama dikine olarak göremedi orayı. Evet gördü. Şu anda orayı da gördü. Şimdi dikine park etmesi için seçtim ve bıraktım. Hiçbir şeye basmıyorum. Sadece kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde geldi. Tek hamlede girecek gibi. Durdu. İleriye doğru devam ediyor. Düzeltti. Tekrar hamlesini yapıyor. Geri geri geliyor. Orada kaldırım var. Muhtemelen onu görür. Gördü. Çok güzel.
Geldi. Durdu. Düzeltecek sanırım. Önümüze bir araba geldi. Onu gördü, durdu. Güzel. Tekrar durdu. Evet. Elektronik park freni çekili. Şu anda P'yi aldı. Ben hemen dışarı çıkayım, size göstereyim. Evet. Hem sola hem de sağa yeterli mesafe var. Arkayı da göstereyim. Hani biraz daha burada yer var. Yani ben kendim park etmiş olsaydım bu mesafeyi kullanırdım muhtemelen. Ama yine de bu işi yaptı mı yaptı. Bence başarılı. Bu özellikle acemi şoförler için diyelim arkadaşlar. Güzel bir asistan. Gerçek sürücüler mi diyelim ya da ne diyeyim, yani hani kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Normalde bunu kullanmazsınız. Bence kullanmazsınız. Tak tak zaten 360 derece kamera sistemi var. Hadi bir de şurada deneyelim. Geldim, aşağı indirdim. Otomatik park dedim. Aranıyor diyor. Devam ediyorum. Gördü. Durdum. Park dedim. Seçtim park yerini. Frenden çektim ayağımı. Yok, başlamadı. Durdurdum. Tekrar seçemedim çünkü geride kaldı. Şöyle geriye gideyim. Otomatik parkı alalım. Tekrar. Bu sefer geri gidelim. Orayı o şekilde taratalım. Geri giderken göremedi orayı. Tekrar ileriye aldım. D'ye aldım. Tekrar ileri gidiyorum. Belki ileri giderken sadece tarıyordur. O da olabilir. Sanırım öyle. Buldu. Durdum. P'ye bastım. Park yerine. Evet. Freni bırakın dedi. Demek ki az önce biz yapamadık. Evet, geldi. Güzel, gerçekten. Tek seferde park ediyor. Bu arada dörtlerini de yaktı park ederken. Bu da güzel. Durdu. Çok az da ileriye aldı. Direksiyonu düzeltti. Harika. Ön tarafta güzel mesafe var. Burada da yani bir karış kadar hemen hemen, evet, bir karışa yakın bir mesafe var. Güzel bir şekilde hem önde hem de arkada mesafe bırakarak aracı park etti. Bence park hususunda başarılıydı arkadaşlar. Az önceki o ilk yaptığımda muhtemelen benim hatam vardı. Şimdi buradan çıkalım. Geriye yanaşıyorum. Evet. Uyarılar güzel ama ön kamera. Sen neden bu kadar çirkinsin bakayım? Anam, çok sesli çalışıyor ya arkadaşlar. İlk defa bu kadar böyle sesli çalışan bir sistem duydum diyeyim. Şimdi adaptif hız sabitleme sistemini test edeceğiz. Direksiyonun sağ tarafında düğmelerimiz var. Direksiyonun sağındaki tuşa bastığımda şurasının değişmesi lazım. Ama değişmiyor bir türlü. Yukarı mı çıkmam lazım? Sol taraf komuta ediyor. Onda sıkıntı yok. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Şerit güvenlik asistanı açık diyor. Sadece uyarı ve müdahale. Şu anda uyarı ve müdahale seçili. Şurada alt tarafta gözüküyor. Sürüş asistanında ADA, yani ADAS sistemleri gibi düşünebilirsiniz. Direksiyonu tamamen bırakabileceğiniz bir sistem ya da adaptif cruise kontrol. Bunların da ayarları var. Şuradan giriyorsunuz. Evet, sağ tarafa tıklamak gerekiyor. Üzerine bastığım zaman girmedi. Akıllı mod var. Hız limitine göre burada seçiyor. Burada speed limit yazıyor. Madem bu araç bizim üretimimiz, madem sadece şu anda Türkiye'ye satıyoruz, buraya speed limit yazmayın değerli TOG mühendisleri. Hız limiti yazın. Her şeyi Türkçe yaptığınız gibi oraya da bence Türkçe ibare koyun. Daha doğru olur, daha güzel olur. İngilizce versiyonu olmuş olsaydı oraya speed limit yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Trafik levhası ile hız sınırı ayarla diyor. İşte mesela 50'yi gördü, ona göre hız sınırını ayarlayabilirsiniz. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalışıyor bu arada. Hem solda hem sağda trafik vardı, gayet güzel bir şekilde gösterdi. Aşağıya geldiğinizde akıllı modu açtığınızda diyor ki trafik levhası ile hız sınırı ayarı sor ya da otomatik olarak devam et. Buradan da hız işte ne kadar artsın azalsın bunları aktifleştirebiliyorsunuz. Ben şimdi trafik modunu kapatıyorum. Adaptif hız sabitlemeye geldiğimde nasıl ayarlar var? Yine sağ tarafa gelmem lazım. Orada da aynı ayarlar var. Geri geldim. Ya şurada gerçekten bu tarz değil de dokunmatik tuşlar olmalıydı. Yani bunlar çok kullanışlı değil. Alışmanız gerekiyor. Kesinlikle alışmanız gerekiyor. Ben çok sevmedim. Keşke şurada dokunmatik tuşlar olsaydı daha iyi olurdu.
Bu benim yorumum. Çünkü kendi yorumlarımı yapıyorum. Kanalın adı paylaşıyorum. Direksiyon üzerindeki tuşa bastık. Ada modundayız. Aşağıya aldık. İleriye ittirdik. Şu an süratimiz 74. Elimi bıraktım. Şeridi güzel bir şekilde ortalıyor. Ön taraftaki mesafeyi şöyle kolu aşağıya ittirdiğinizde arttırıp azaltabiliyorsunuz. Kendinize çektiğiniz zaman da bu mesafe azalıyor. Yine kendi yorumum, adaptif hız sabitlemenin komutası bence burada olmalıydı. Her araçta olduğu gibi. Niye buradan ayarlayacağım? Ellerim sürekli 3 ve 9 istikametinde, viraj alırken dahi elimi direksiyondan çevirmeme gerek yok. Şimdi ileride küçük bir viraj var. Orayı rahatlıkla alacağını düşünüyorum. Süratim 75. Burayı gayet güzel bir şekilde algıladı, döndü. Burayı da çok rahat döner. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde döndü. Tekrar tuttum. Şimdi ileride bir viraj var. Orayı Volvo dönememişti. Pek çok araçta dönemedi. Fakat orada yol çizgileri iyi değil zaten. Tabii TOG'un da hakkını yiyemem. O yüzden hızımı şimdi düşürüyorum. Kaça? Her zaman test etmiş olduğum 60'a. Oradan 60'la geçeceğim. Evet. Bıraktım. Evet. TOG ne yapsın? Yani belediye, karayolları çalışması lazım ki sistemler çalışsın. Şimdi Volvo'yu test ettiğimiz hız 65'ti. 65'e aldım. Tabii bu bir Volvo TOG kıyaslaması değil. Sadece bu testler ard arda geldiği için söylüyorum. Volvo testinde de işte burada BYD döndü. Volvo sen niye dönemiyorsun demiştim. BYD'yi küçümsediğimden ya da Volvo'yu çok büyüttüğümden değil. Tabii ki hepimizin içerisinde biraz olsun bazı önyargılar var. Benim de var. Bunu da kabul ediyorum. 65 ile meşhur viraja devam ediyoruz. Eğer bu virajı 65 ile dönerse 70 ile 75 ile de denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sağım, solum, arkam müsait. Çok da güzel oldu. Bıraktım. Geldi. Evet. Bıraktı. Ona bir hak daha vereceğiz tabii ki. Belki bizim de hatamız vardır diye düşünelim. Evet. Tekrar yeşil oldu. Bıraktım. Allah Allah. Yok. Olmadı. Tekrar sistemler yeşil oldu. Gördünüz arkadaşlar. Süratim 65. Bıraktım. Güzel gidiyoruz. Hop bıraktı. Allah Allah. Niye bırakıyorsun ki? Önce uyarı ver, ondan sonra bırak. Öyle değil mi? Tekrar bıraktım. İleride yine bir viraj var. Hatta keşke sola geçseydim orada. Fren yaptı. Hop. Bakın. Algıladı bir şeylerin ters gittiğini. Fren yaptı. Çok güzel ama dönemedi. Tabii orada benim de şöyle bir hatam oldu. Keşke sol şeritte olsaydım. Geldim tekrar sol şeride. Frene, gaza basmıyorum. Hadi. Basmak zorunda kaldım. Taksici. Test yapacağız diye bir gün bir aracı pert edeceğiz herhalde. Adaptif hız sabitlememizin durma kalkma özelliği var. Açtım. Henüz devreye girmedi. Mesela bazı araçlar dururken de giriyor. Bu 20'den sonra giriyor demek ki. Direksiyona müdahale ediyor. Şeritleri tam olarak okuyamadı. Şuradaki göstergeden anlıyoruz onu. Direksiyonu tut dedi. Tuttum. Öndeki araç durdu, kalktı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Durdu. Bıraktım. Öndeki araç hareket etti. Önümde resume yap dedi. Yani kolu ileriye it ya da gaz pedalına bas. Ben kolu ileriye ittim. Sürati şöyle 30'a alalım şimdi. Güzel bir şekilde durdu. Dur kalk özelliği güzel çalışıyor. Aracı ilk aldığımda da eve giderken test ettim. Hoşuma gitti. Hatta önüme bir yaya geldi. Su satan çocuklar olur ya. Çocuk ön tarafa doğru geldi. Tak otomatik olarak fren yaptı. Bu da hoşuma gitti. Yoğun trafikte devam ediyoruz. Aklıma şu geldi. Bir iyileştirme olarak söylüyorum. Dur kalk özelliğinde çok kısa araç durduğunda hiçbir şeye basmadan devam etsek güzel olur. Pek çok firma bunu bu şekilde yapıyor. 15-20 saniye sonra müdahale etmem gerekse daha iyi olur bence. Hız sabitleme. Şöyle yaptığınız zaman 1-1 artıyor. Uzun basarsanız
10-10 artıyor. Bu araçta böyle ama ADAS olmayan sistemde o şekilde değildi. Bunu yapmışlar. Bu güzel olmuş. Tekrar açtım hız sabitleme sistemini. Öne Corsa girdi. Algıladı. Güzel. Direksiyonu çevirdim. Ön tarafın boş olduğunu görmen lazım artık. Evet, gördü. Bıraktım. Evet, hızlanması lazım. Hızlan, hızlan. Neyi bekliyorsun? Evet, geç hızlanıyorsun. Biraz sistem geç çalışıyor arkadaşlar. Burayı güzel dönüyor. Sürati şöyle arttıralım şimdi. 65'e alalım tekrar. Tut dedi. Tuttum. Bu arada şeritleri tam herhalde okuyamadığı için şu anda iki gösterge de yeşil olmadı. Zaman zaman muhtemelen şeritleri tam güzel göremediği için farklı yerlere sizi yönlendiriyor. Biraz da gün batımına denk geldik. Ondan da olabilir. Tabii ki laboratuvar ortamı değil ki istediğimiz her an, her zaman test edelim. Ya araçlar uygun olmuyor ya ben uygun olmuyorum. 90'la gidelim. Elimi bıraktım. Güzel bir şekilde şeridi ortalıyor. Aynalara bakıyorum şöyle bir. Hafif böyle şeridin biraz sağındayım sadece. Tut dedi, tuttum, bıraktım. İyi hissetti. Elimi gayet güzel hissetti. Böyle iyi hissetmeyen markalar var. Evet, geldi. Biraz böyle sağa yanaştı ama toparladı. 90'la dönüyoruz. Gayet güzel. Şurada önümde araba var. Ve sistem devreden çıkmasın diye tuttum. Şerit çizgileri gerçekten kötü ama şeridi güzel bir şekilde ortaladı, döndü. Süratim 90. Bıraktım, gidiyoruz. Biraz yine böyle sağdayız. Ara ara küçük küçük tutayım bırakayım ki sistem devreden çıkmasın. Hadi 100'e alalım. Ya bunu sevmiyorum ya. Şu gerçekten sevmiyorum. 110 yapmışız. Evet. 110 olsun bizim olsun. Hadi bakalım. Tuttum bıraktım. Tuttum bıraktım. Burada sağ şeride geçeyim ki virajı alsın. Tekrar geldi. Öndeki aracı gördü. Yavaşladı. Ops. Sola doğru kaydı. Evet, tutmamı istedi. Tuttum. Bıraktım. Sağ tarafa fazla yanaştığı için, orada da bariyer olduğu için insanı böyle bir tedirgin ediyor. Biraz daha böyle virajın hani içinde olun derler ya. Biraz daha virajın içinde ol kardeşim ya. Tuttum bıraktım. Öndeki araçla olan mesafesini yalnız iyi ayarlıyor. Sizi tedirgin eden davranışlar sergilemiyor. Öndeki araç mesela bayağı uzaklaştı. Biraz böyle geç hızlanıyor. Evet, her şeyi gördü. Tüm sistemlerin yeşil olmasını bekliyorum. Süratim çok yüksek yalnız, onu düşüreyim. 105. Çok iyi. Emin olun zorlu bir test oluyor. Yavaşladı. Yok, dönemez burayı. 108'i ayarladım. Bakın virajda süratini muhtemelen düşürüyor. Önünde hiçbir araç yok. Virajdan çıktım. Evet. Araç hızlanmaya tekrar devam ediyor. Hani diyorduk ya bazı araçlar virajda hız düşürüyor diye. Bu da düşürüyor. Önümde araç mesela şu anda var ama zaten onu görmüyor bile. Yani daha doğrusu o benim alanımda değil. Şeridimde değil. Geldik tekrar. 108 bayağı hızlı geliyorum bu arada. Evet. Çok güzel yavaşladı. Çok güzel yavaşladı. Önde kırmızı araçları gördü. Ah! Görmedi. Görmedi. Biraz da tabii zorluyorum arkadaşlar. Bakın bunu da itiraf edeyim. Dörtlerini yaktı bu arada. Şuradan kapatalım. Biraz da zorluyorum. Orada ben biraz daha mesafeyi uzak bırakmış olsaydım belki daha iyi tutardı. Amacım kesinlikle kötülemek değil. Şeffaf bir şekilde anlatmak. Test ediyorum arkadaşlar. Yani her türlü senaryoyu uygulamaya çalışıyorum. Bu sefer güneş arkamızda. Hız sabitleme sistemini açtım. Tüm sistemler yeşil. Direksiyonu bıraktım. Süratimi de 80'e ayarlıyorum. Ayarladım. Bıraktım. Tutup bırakıyorum sadece sistem devreden çıkmasın diye. Mesafemi de en uzunluğu ayarladım. Güzel. Gayet iyi takip ediyor. Tuttum. Şurada
Şerit değiştirdim. Burada ben döndürüyorum. Burayı zaten dönmesi mümkün değil. Fakat şunu göstermek istedim. Bakın 80 ayarlı 68'e kadar düştü. Bakın 74, 73. Direksiyonu düzelttim. Hızlanıyor. Yani viraj alırken en konforlu hıza kendisi ayarlıyor. Tabii bunu öncesinde yapmıyor. Pek çok araç bu şekilde yapmıyor. Evet. Tüm sistemlerim yeşil. Tuttum bıraktım. Direksiyon güzel bir şekilde döndürdü. Geldik. Mesafem uzundu. Önde kırmızı ışıklar var. Aynı senaryo. Hadi. Geldi. Oh. Oh. Korkuttu ama durdu. Frene müdahale etmedim. Korkuttu ama durdu. Biraz daha, evet, biraz daha iyi çalışmalı. Bakın şu an mesela mesafe en uzun da olmasına rağmen araçları böyle biraz daha geç algıladı. Daha iyi algılayan araçlar var bu sınıfta. Güzel, bunun da testini yapmış olduk. Şimdi mesafemi tekrar kıstım. Ortada bir yer olsun, çok da yakın olmasın. Sistemin şeritleri okumasını bekliyorum. Evet, şu an okudu. Bıraktım. Sadece böyle küçük küçük tutuyorum. Arada burada olduğumu hissetsin diye, onu da sizin anlamanız için anlayacağınız şekilde yapıyorum diyeyim. Güzel. Şeridi güzel ortaladı. Virajı güzel aldı. Süratim 80. Hop. Evet, hafif öyle bir bocaladı ama güzel çıktık virajdan. Burada süratimi biraz daha arttıracağım. Evet. Virajı aldı. Güzel. İyi çalışıyor. Ara ara sadece böyle tutup bırakıyorum ki sistem devreden çıkmasın. Yoksa müdahale etmiyorum. Bu hususlarda ne kendimi ne sizi kesinlikle kandıramam arkadaşlar. Evet, 100'le geliyoruz. Virajımız güzel. Burayı alması lazım. Aldı. Gayet iyi. Tekrar tuttum. Biraz daha sola gel. Biraz daha sola gel. Evet. Yolun biraz sağında gidiyor arkadaşlar. Sağa doğru dönerken de bunu yapıyor. Sola doğru dönerken de yapıyor. Mesela sağa doğru dönerken biraz daha böyle burada ortalamış oldu. Şimdi meşhur virajımıza geliyoruz. Ben öncesinde süratimi ayarlıyorum. Hatta bu sefer 70 ile gireceğim. Bakalım ne olacak. Olmazsa döner bir daha gireriz. Ama bu sefer şöyle yapacağım. Viraja girmeden önce direksiyona bir elleyeceğim ki sistem devreden hemen çıkmasın. Geldim, her şey yeşilde. Bıraktım. Yok arkadaşlar. Dönmüyor. Yani benlik bir hata yok. Tekrar geldim şöyle. İçeriye aldım. Sistemlerin yeşil olmasını bekliyorum. Biraz da hala bile geç okuyor. Evet. Hadi. Yani burada artık şeridi görmen lazım. Şimdi gördü. Bıraktım. Süratim 55. Yine bariyerler var. Yakındım. Güzel. İyi toparladı ama bu sefer fazla sol şerite girdi. Tutmamı istedi. Tuttum, bıraktım. Şu an farkındaysanız şeridin üstüne çıktı. Tekrar düzelttim. Bazen böyle tam güzel okumayınca direksiyona yanlış tepkiler de veriyor. Aklıma geldiği için söylüyorum. Tok burayı 100'le döner diyenler oldu. Fanatik olmamak lazım arkadaşlar. Tekrar meşhur virajımıza giriyoruz. Bu sefer 3. denememiz. Sürati 60'a ayarlayacağım. Süratim 60. Ne yazık ki evet, tekrar geldi sistem devreye. Ama yok. Yani şu anda bu çizgileri okumadı. Okuması lazımdı. Sistem biraz daha geliştirilmeli. Sensörler, kameralar biraz daha iyi olmalı. Çünkü çok kötü değil arkadaşlar. İnanın, daha kötü şartlarda gördüm, testler yaptım. Sizler de kamera karşısında şahit oldunuz. Şöyle bir şey yapalım mı? Arabayı biraz geç teslim edelim Metin'e. Metin kardeşim, hakkını helal et. Biraz geç getireceğiz arabanı. Bir de gece acaba nasıl olacak? Bir de onu görelim. Gece sürüşünü de yapmış oluruz. Onu da göstermiş oluruz size. O zaman birkaç saat sonra görüşürüz. Hemen içeriye girelim. İçeriye girdiğimizde hızlı bir şekilde aracı çalıştırmak istiyoruz. Yüz tanıma işlemi sürüyor diyor. Tekrar start'a bastık. D'ye aldık. Evet, şimdi aldık.
Ekranlar geldi. Burası geldi. Diğer tarafta gelecek. Yandaki ekranların gelmesi biraz zaman alıyor. Yüz tanıma işlemi hala sürdürülüyor diyor. Şu an tabii ki beni tanımadı. Evet, şuradan ben Metin'in şifresine giriyorum. Tamam dedim. Bakalım ne kadar sürecek cihazların gelmesi, görüntülerin gelmesi. Evet, sol taraf geldi. Orta taraf geldi. Sağ tarafta şu anda geldi. Biraz gecikmeli çalışıyor. Gece sürüşü başlamış durumda. Bıraktım. İleride bir viraj var. Süratim 100. Direksiyona yakınım. Biraz sola yanaştı ama evet, güzel bir şekilde döndü. Tuttum, bıraktım. Hala devam ediyor. Biraz sağa yanaştı. Evet, tekrar direksiyona müdahale ettim çok fazla sağa yanaştığı için. Bıraktım tekrar. Evet, gece de biraz daha böyle hep sağda olma temayülü var. Önümüze bir araç geldi. Frenini yaptı. Gayet güzel. Bıraktım direksiyonu. Evet, kamyona çok yakın geçiyor. Evet. Evet. Okuması gerekiyordu ama müdahale etmemiş olsam herhalde çarpardık arkadaşlar. Lütfen gerekmedikçe öndeki araçtaki gibi sis farlarını yakmayalım arkadaşlar. Evet, frene müdahale etmedim. Aracı güzel bir şekilde gördü. Biraz tedirgin oldum ama sıkıntı yok. Ne kadar kötü bir görüntü. Bence adaptif hız sabitleme sistemi kesinlikle TOGG'da ek para vererek alınmamalı. Standart donanım olmalı. Bunu pek çok marka yapıyor. TOGG neden yapmasın? Ekstradan para verip almak bence bu sistemi çok mantıklı gelmiyor bana. En azından bu sistem standart olsa insanlar farklı donanımlar seçebilir. Şimdi geldim, hızımı ayarladım. Hadi gir. Neden girmiyorsun devreye ki? Allah Allah. Evet. Şimdi hız sabitleme devrede değil mi diyeceksiniz. Hayır, devrede ama aşağı yapıyorum, yukarı yapıyorum, girmiyor. Kapattığımda zaten gitti. Tekrar bastım. Geldi. Hadi gir. Neyi bekliyorsun abi? Evet, girmiyor. Adı açık. Gördünüz. Almıyor. Allah Allah. Tekrar bunu mu seçmem lazım? Hayır. Adaptif hız sabitleme devreye girmiyor. Az önce çalışan sistem şimdi çalışmıyor. Adı açık. Evet, tamam, adı açık. Aşağıya bastım. Tekrar yukarıya bastım. Geldi. Hadi gir. Hız sabitleme sistemi devreye girmiyor. Şurada sağa çekeyim. Aracı stop ediyorum. Kayıt devam ediyor. Stop ettim. Vitesi P'ye aldım. Önce P'ye aldım. Sonra stop ettim. Güle güle dedi. Kapıyı açtım. Kapattım. Sanki gitmiş gibi yapmış olduk herhalde. Tekrar çalıştırdım. Vitesi D'ye aldım. Tekrar çıkıyorum. Sistem aslında tam olarak kapanmadı ama bakalım ne olacak. Tekrar bastım. Şimdi. Geldi. Evet, şimdi girdi. Evet, az önce sistem devreye girmedi ama şimdi girdi. Ya benlik bir hata yok. Görüyorsunuz. Tekrar süratimi 60'a aldım. Kolu ileriye ittirdim. Ya şu sistem gitsin diye istiyorum ama yine gitmiyor. Niye? Bu sefer de kolda ya mesafe ayarı. Mesafe ayarı yapmaya çalışıyor. İşte o yüzden diyorum yani bazı şeyler olmamış. Geldim, hızlı döneceğim buradan. O güzel. ESP çok iyi müdahale etti. Müdahalesi güzel. Uzun far asistanını açıyorum. Soldaki kolu aşağı doğru ittirdiğiniz zaman bakın şu an uzunlar. Bir daha ittirdim. Burada A yazdı. Yani adaptif uzun far asistanım şu an açık. Bu arada selektör göstereyim. O da güzel. Uzunları aldı.
birdenbire geçti. Kısaya aldı. Uzuna aldı. Motoru görmedi mesela. Uzunda devam ediyoruz. Motoru görmedi. Aracı gördü. Şu an muhtemelen motoru gördü. Buradan dönelim. Dönüşlerde güzel aydınlatıyor. Onda sıkıntı yok. Evet. Sis farları yanıyor çünkü. Belli bir süratin üzerinde, zaten muhtemelen 50. Evet, 48'den sonra göstermeye başladı. Adaptifteyiz. Araç geçti. Uzuna aldı. Gördü. Kısaları aldı. Uzuna aldı. Uzuna aldı. Buradaki kola birkaç tane işlem verirseniz sonuçta hız sabitleme yaparken trafik algılama sistemini çalıştıramıyor. Güzel, viraj içini falan güzel algıladı. Aracı güzel algıladı. Uzun far asistanı iyi çalışıyor arkadaşlar. Buradaki tek eleştirim şu: uzun fara çok hızlı geçiyor. Yavaş geçebilirdi, böyle yavaş yavaş açabilirdi. Fakat başarılı, ama bunun için de yine para vermeniz lazım. Olmadı. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. Düzeltilmiş zaman 7.44. Süratim 65. Son kez deniyorum. Sistemler yeşil oldu. Son anda bırakacağım. Bıraktım. Ve gidiyor. Evet, tutmuyor arkadaşlar. Defalarca denedim. Akşam saat çok geç oldu. Şu anda saat kaç? 21.31 oldu. Şöyle bir şey tespit ettim. Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda tek pedallı sistem devreden çıktı. Tekrar onun bir kontrolünü yapalım şimdi. Geldim ayarlara. Sürüşe geldim. Sürüş destek sistemleri. Tek pedallı sürüş. Tekrar açmam lazım. Her sürüşten önce açmak gerekiyor demek ki. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bence bunun da eğer açtıysam sürekli açık kalmasını isterdim. Her çalıştırdığınızda konfor modunda çalışıyor. Hani modlar çok önemli değil. Bu zaten elinizin altında, ama burada menüye girmeye bence gerek yok. Aracın sahibi Metin'le birlikteyiz. Şimdi abi Gez uygulamasından bahsettim mi dedi. Bahsetmeyi unuttum. Kendisi anlatsın bize nasıl bir tecrübe yaşadığını. Gez uygulaması, yani bu araç çıktığından bu yana çok geliştirilemedi. Ya doğru düzgün ben kullanamıyorum açıkçası. FSM'den geliyordun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden. Avrupa yakasından Anadolu yakasına FSM'den, Yandex'ten, cep telefonundan, navigasyondan oluşturdum. Yani FSM'ye yaklaştım. Aynı zamanda zaten Gez uygulamasından da açtım ikisini kıyaslamak için. Gez uygulaması halen yolumu Avrasya Tüneli'ne zorluyor. Oradan gitmem için tarif alıyor. Yandex kaç dakikada eve yol tarifi alıyor o esnada? Yandex 30 dakika var diyor. Ama Gez uygulaması 1,5 saat gösteriyor. Çünkü tekrar dolaştırıp Avrasya'ya götürüyor. Evet. Ne yazık ki. İşte ben daha önceki videoda da söylemiştim. Yani bence Apple CarPlay, Android Auto olmalı. Mesela şunu da sorayım sana. Spotify kullanıyorsun normalde cep telefonunda. Evet. Araçta kullanabiliyor musun? Kullanamıyorum. Neden? Çünkü Apple CarPlay yok. Aynen. Olmasını çok isterim. Evet. Kullanıcı deneyimi her şeyden önemli. Şimdi Metin'in telefonu burada ve markası neydi? Xiaomi. Eşleştirme yapıyoruz. Telefonu buraya koymamız gerekiyor ki eşleşsin. Akıllı anahtar özelliğini kullanmak istiyorum. Şu an kullanamıyorum o özellik olmadığı için. Bu çok saçma geldi bana. Ne yapacağız? Herhalde Apple kullanmaya devam edeceğiz o zaman, ya da alacağız. Şu an bu özelliği kullanamıyorum. Bunu kullanabilmek için de 1100 lira para verdim. Yazık oldu paraya. Gitti. Ama keşke orada söyleselerdi. Akıllı telefonunuz bu özelliği desteklemiyorsa kullanamazsınız deselerdi. Ben de ona göre belki almazdım. Evet. Şöyle göstereyim, kameraların da şarjı bitti. Videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sorularınız varsa mutlaka yazın. En kısa zamanda cevaplandıracağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.